Cadence'in rölyef pastasının içerisine çok az bir şey yine Cadence Hibrit Multisurface eskimiş beyaz renginden ilave ettim ki rölyef pasta biraz daha akışkan olsun diye. Hani hep de gidip boyalı yeri tutuyorum ya. Alıştınız artık nasılsa böyle her yerim boyalı olarak beni videolarda görmeye. İyice karıştırıyorum normal fırçayla. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdık. Başka hiçbir şey koymadım. Sadece rölyef pasta ve Cadence Hibrit Multisurface eskimiş beyaz. Çok az içerisine. Şimdi bunu süreceğim. Böyle bakın fırçayla bu şekilde sürüyorum. Tabii benim daha önceden yapılmış dudaklarım da var. Yani dokularım var böyle pastayla. Bu rölyef pastayı sürerken ince yaparsanız dokularınız biraz daha ince olur. Kalın yaparsanız daha dokulu olur. Dokunduğunuzda daha çok hissedersiniz o dokuları. Böyle çok geniş alanlar yapacaksanız şöyle açalım. O zaman kısa kısa alanlar yap. Şimdi eğer ki sizler masanın üzerinde bu işlemi yapacaksanız, yani daha geniş bir alanda yapacaksanız bunu, o zaman böyle kısa kısa, yani 1-2 budak yapmalık sürün rölyef pastayı. Budaklarınızı yapıp ondan sonra devam edin ki rölyef kurumaya başlayınca budak yaparken zorlanırsınız. Benim şimdi alan dar olduğu için o yüzden ben komple süreceğim. Budak tarağımız böyle. Şimdi bununla yapacağız. Onu da göstereceğim ama yanımıza bir tane ıslak bez alırsak iyi olur. Çünkü tarağın içerisine doluyor rölyef. O zaman yapmakta zorlanırsınız. Şimdi nereden başlayayım? Şöyle göstereyim. Şimdi buradan şu yuvarlak kısım bize doğru bakacak. Buradan başlayacağım yapmaya. Bu işlemi yaparken bileğinizi ne kadar çok kıvırtırsanız o kadar çok budağınız olur. Bunu bu taraftan yapacağım. Orası ters gelecek çünkü. Bu budakta daha az yapacağım.
dolanları fırçayla tabağa geri bırakıyorum. Ve daha sonra şöyle bir bezle siliyorum. Arasına dolduğu zaman budaklar düzgün olmuyor. Rölyef pastayla yaparken tabii. Nerede kaldık? Mesela şurada düzgün olmadı. Beğenmedim orayı. Böyle çizgi kalınca sevmiyorum ben budaklarda. Hemen fırçayla tekrar düzeltiyorum. Şimdi tekrar yapacağım. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Yani ne kadar süre? Rölyef pasta biraz geç kuruyor. Bu tarz işlemlerde ben bir gün bekliyorum. İyice kurumasını sağladıktan sonra hafiften bir zımpara yapacağım. Diğer işlemleri daha sonra göstereceğim yine. Böyle taşan kısımlar olur mesela. Oraları ıslak mendil gibi bir şeyle silebilirsiniz. Hiç gördüğünüz taşma olmadı. Yine bu kısımlarda da olur. Buraları da yine aldırıp hatta unutmadan onu da hatırlatayım. Şuralarda bazen birikmeler yapabilirsiniz. Genelde ilk yapıyorsanız olabilir. O zaman şu kenarlarını temizledikten sonra şu budak tarağının bu arka kısmına, budak tarağının bu arka kısmıyla şu kenardaki o birikmelerin üzerinden bu şekilde tutarak hafif hafif geçebilirsiniz. Ama benim şu an bunda öyle bir problem olmadı. Şimdi bekliyoruz kurusun. Tamına bir gün bekledim. Rölyef pasta iyice kurudu. Şimdi pütürlü olan kısımlar var. Onları yok etmek için biraz zımpara yapacağım. Zımpara kağıdıyla. Fazla zımpara yapmıyorum ki budakları yok etmeyelim. Daha doğrusu dokulu budağımızı yok etmeyelim. İyice temizledikten sonra boyama işlemine başlayacağım. Dresuar'ın üzerinde kullanacak olduğum renk Cadence Swirl Chalky Home Decor Ekim Sisi rengi. İyice çalkalıyoruz. Ve yavaşça kapağını açıyoruz. Çok az bir miktar yapacağım. Çünkü çok az miktar yeterli gelecek. Hiçbir şey karıştırmadım boyaya. Gördüğünüz gibi döktüm. Ve direkt boyayacağım şimdi.
İyice bastırıyorum ki aralara da boya girsin. Vereceğim ki de zemin renginiz ne kadar açık olursa olsun koyu renkler boyayacağınız zaman tek katta kapatması gerçekten çok güzel. Yine yanlara da rulo fırçayla sürüyorum. Bu benim şu an dresuarın üzerine uygulamış olduğum rölyef pasta ile budak dokusu işlemini aslında böyle çok eski mobilyalarınıza, yıpranmış mobilyalarınıza, hani onları boyasak bile o yıpranmış görüntüsünü %100 gideremiyoruz maalesef. İşte bu işlemi onlarda da uygulayabilirsiniz aslında. Yani en azından o eski, yıpranmış veya atıyorum kaplamadır, kaplaması kalkmıştır. Bütün o çirkin görüntüyü bu şekilde kamufle edebilirsiniz. Bu da bir fikir olsun. Şimdi böyle çok hafif alacalı kalan kısımlar oldu. Boya kurudu. Şimdi o kısımların üzerinden çok hafif tekrar geçeceğim. Yine yanların da aynı şekilde. Boyama işlemini yaptık. Onu da bitirdik. Kadans ve Çalkiler'de 2-3 saat kat arası beklemek yeterli geliyor. Ya da herhangi bir işlem yapılacaksa da yine 2-3 saat yeterli gelebiliyor. Boyadan önce biliyorsunuz zımpara yapmıştım ben. Onda biraz daha kalın bir zımpara kullandım. Hafiften yine çok fazla bastırmadan dediğim gibi bu budakların dokusunu yok etmeden ama sadece pütürlü görünümü almak için bir zımpara yaptım. Üzerine boyadım. 2-3 saat geçti şimdi. Kurudu.
Şimdi yine hafiften zımpara yapacağım. Neden yapacağım bunu? Biraz daha bir eskitme görünümü olsun istiyorum. Bir de dokusu biraz daha yumuşak olsun istiyorum ben. Bunun için sünger zımpara kullanacağım. Kullanılmış bir zımpara tercih ettim şu an. Yani çok fazla zımpara özelliği olmasın diye. Çünkü bu dokuları yok etmek istemiyorum şu an. Evet, şimdi buna başlayalım. Önce şu kenar kısmından başlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi çok bastırmıyorum. Hafif. Şöyle bir elime de bez alayım. Çünkü görmek istiyorum. Şu köşe kısmında çok hafiften beyazlıklar ortaya çıksın istiyorum. O yüzden orayı da yine yapıyorum. Tabii siz eskitmeyi sevmiyorsanız bunu yapmayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra verniklersiniz ve olayı bitirirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmıştım daha önce de. Yine aynı şekilde yapıyorum. Eskitme yapmak istediğim kısımlarda biraz hafiften bir bastırıyorum. Ki alttaki beyaz boyamız biraz görünsün. Evet, orası da yeterli. Tamam. Şimdi yine şu kenarlarına aynı şekilde şimdi üzerinde çok bastırmadan hafiften yapacağım. Ki bütün dudaklarda beyaz beyaz olmasın. Şöyle bir silip temizleyelim. Evet. Toz gibi dökülüyor zaten. Görüyorsunuzdur belki. Evet. Kaldığımız yerden devam. Bu zımpara işini ne kadar çok abartırsanız budaklarınız o kadar ortaya çıkar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.